Merhaba sevgili Motor1.com Türkiye takipçileri. Şu anda sizlerle çok ilginç bir karşılaştırma için buluşmuş bulunuyorum. Gördüğünüz gibi aracımız bir adet Skoda Rapid. Buradaki önemli nokta bir adet olması otomobilimizin. Bu araç sade bir otomobil değil. Bu özel bir Skoda Rapid. 2016 model bir Skoda Rapid, makyaj öncesi ve Motor1'in gülü Ahmet Güngör'e ait kendisi. 1.2 litre hacimli TSI motoru var. 90 beygir, 160 Nm tork üretiyor. DSG'si var 7 ileri ve gayet gördüğünüz gibi standart bir Rapid görünümünde ve standart bir Rapid gerçekten de. Bu aracı ne yapacağız? Önce şöyle bir bineceğim, bakacağım. Performansı nasılmış? Bir ölçeceğiz hep beraber. Daha sonra büyük ihtimalle bu performansı beğenmeyeceğiz. Ondan sonra ne yapacağız? Alacağız aracımızı, EQFest'e gideceğiz. EQFest'te bir bakacağız. Gerçekten nasıl güç üretiyor, nasıl tork üretiyor, performansı nasıl? Ondan sonra bir elden geçireceğiz, bir modifiye edeceğiz şöyle bir. Ondan sonra alacağız ve tekrardan test edeceğiz. Bakalım ne gibi farklar olacak. Hadi hep beraber isterseniz gidelim. Araç nasıl gidiyormuş yolda bir görelim. Evet, Rapid'imizin tam bir aile aracı olduğu her yerinden anlaşılıyor. Gördüğünüz gibi ıslak mendilden tutun da telefon şarj aletlerine kadar her şey var bir ailenin ihtiyacını duyabileceği. Bu nedenle de birazcık ağırlaştırılmış durumda şu anda Rapid'imiz. Ama önemli değil. Çünkü bütün testlerimizi aynı ağırlıklarla yapacağız. Her şey eşit olacak. 0-100 testimizle başlayalım. Standart modda duruyor DSG. Kameralarımız kayıtta. Patinaj bile attı. Ve 100'e ulaştık. Evet. Ya fena değildi bence ya. Performans özellikle klima açıkken o kadar iyi değil diyorlardı ama benim hoşuma gitmedi değil. Şimdi bir de dönüşünü yapalım. Sonuçta rekor denemeleri biliyorsunuz iki taraflı oluyor. Bir gidişi bir dönüşü alıyorlar. Onun ortalamasını alıp rekorunuzu tescilliyorlar. Gördüğünüz gibi kalkışta standart fren gaz kullandım. Öyle freni tutup gaza bas ondan sonra freni bırak falan yapmadım. Yani launch kontrolü yok zaten aracın da ben de ekstradan bir launch kontrolümsü şey yapmadım. Tekrardan yapıyoruz. 3, 2, 1. Yine patinaj kontrol devreye girdi. 80. Ve 100. Sanki daha çabuk hızlandık bu sefer ya. Bakalım GoPro ne diyecek? Bu arada ara hızlanmaları da bir bakmak istiyorum. Ve ara hızlanmayı şöyle yapacağım. Kickdown noktasına gelene kadar basacağım ama kickdown yapmamasını istiyorum. Bakalım viteste nasıl hızlanıyor. Sesi de hiç fena değilmiş ya. Bastık gaza. İlk devirlenmesi biraz vakit alıyor hakikaten. Valla tahmin ettiğimden daha kısa sürüyor bu test. Emin miyiz bu aracın düşük performanslı olduğundan? Hiç de fena değil yani aile için. Bakalım ne olacak? Beni çok merak ettiriyor bu veriler. Evet, bence bugünkü testlerimizi tamamladık. Bu arada hemen bir bakalım kaç dereceymiş? 26 derece dışarıda sıcaklık. Aracımız da 17.796 kilometrede, bilmek isteyenler vardır diye söylüyorum. Ama dışarıdan 26 derece sıcaklıkta olması önemli. Deniz kıyısındayız bir de. Hem deniz seviyesindeyiz hem de deniz kıyısındayız. Bunların hepsini aynı şekilde uydurmamız lazım. Modifikasyon sonrasında da. Yani öyle deliler gibi bir spor otomobil değil ama 1.2 ya. 1.2. Nedir ki 1.2? 90 beygir. Küçük. Hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsın? EQFest demiştik. EQFest'ten önce pilot garaja geldik. Burada Esenyurt'tayız. Hemen yanımızda otoport var. Onun da yanında Torium alışveriş merkezi var. Ve daha da önemlisi önümüzde çok güzel bir manzara var. Değil mi? İnsanlar hiç sıkılmayacaklar burada beklerken. Yani deniz manzaramız var burada. Söyle bakalım Kaan Usta. Şimdi buraya geldik. Burada neler yapacağız? Şimdi aracımızı ilk önce güvenli bir şekilde bağlayacağız. Bağladıktan sonra motor performans testini ölçeceğiz. Yazılımdan sonra tekrar ölçmek üzere. Bağlayalım istersen. Başlayalım. Ondan önce yalnız bizim arabamız önden çekişti. Evet. Fakat 4 çeker olan araçlar da galiba burada şey yapılabiliyor. Tabii şu anda motor olsun, 4 Motor çeker da. aracımız olsun. Bütün dynolar bizde mevcut. Evet, bir sürü dinamometre var arkadaşlar. Gelin burada aracınız kaç beygir güç üretebiliyor bir bakın derim ben. Bakalım doğru söylüyor mu üreticiler. Hadi istersen bağlayalım. Başlayalım.
Tamam. Aracımız Skoda Rapid. Evet, 1.2 TSI araç. Aynen. Turbo beslemeli. Aynen. Devre saati otomatik bir standarttır Otomatik. zaten. Aracımız önden çeker. Testimize başlamak için sonraki enter. Aracımızı bağladıktan sonra testimize başlayalım. Hadi bakalım bağlayalım. Aracımızda ilk 4. viteste benzinli olduğu için 4 devirde kalibrasyonunu yapacağız. Yani torkunu ölçeceğiz. Ondan sonra performans testine geçeceğiz. Tamam. ASR'yi de kapattık bu arada. Evet, değil mi? ESP off, şu an kapalı. 4000 devire sabit tuttuğumuzda aracı 4. vites. Testimizi kaydediyoruz ve dyno üzerinde frene basmadan motor freniyle aracımızı kademe kademe düşürüyoruz. Aracımız otomatik olduğu için önce seri vites geçişlerine vuruntu var mı yani normalde bunları ölçeceğiz. Testimiz 50 kilometre hızı geçtikten sonra araç başlayacak. Ekranda da görebiliriz onu. Yeşil çizgiye, kırmızı çizgiye yaklaştığı zaman testimiz başlamaya yakın. Geçtiği gibi testimiz başlamış olacak. Testimiz bitti mi? Aracı boşa alıyoruz. Sürtünmeyi ölçüyor. Aracımız 60 kilometreye inene kadar sürtünmeyi ölçecek. Şu an birinci testimizi yaptık. Vites geçişleri gayet normal. Zaten aracımız 18.000'di. Daha sıfır bir araç. Şimdi bu testimizi kaydedelim. Bakalım verilerimize ne almışız. Evet. Ben çok merak ediyorum valla. 50 tane soru sordum zaten. Şu anda aracın performansı orijinal kahvasından yüksek. Yüksek gibi görünüyor değil mi? İlk testimizde, otomatik ölçtüğümüz testimizde 69.2 kahva vermiş. Yani aracın orijinal kahvası 66. İyi bir performans almışız. 198 km hızla giderken 190 Nm tork almışız. Gayet başarılı bir test yapmışız. Tek vites ölçtüğümüz testimizde de 68.2, 198 km hıza ulaşmışız. 2 km hızı da aynı. Torklar Yani biri 190, birisi 128. Şimdi araç üst devirlere çıktığı için torku biraz fazla ölçmüş. Yazılımdan sonra aynı şekilde iki test birden ölçüp başarılı olup olmadığını anlayacağız. Bakalım, ben demiştim zaten bu araç böyle güzel bir performans gösteriyor demiştim. Böyle yaklaşık 3 beygir daha güçlüymüş gibi görünüyor bu testlerde. Sağlıktan Değil mi? kaynaklanıyor, ortamdan kaynaklanıyor. Fan Tabii. açtık, Serin. aracı Doğru. rahatlattık, ondan kaynaklanıyor. Doğru. Bayağı da iyiymiş bak. Vallahi şimdi şu anda bile mutluyuz ama tabii ki Bir yazılım, yazılımı çıldırması bir bakalım lazım. ne yapacak Evet. böyle. Bakalım, o zaman teşekkür ediyoruz. Şimdilik Rica ederiz. tekrardan görüşeceğiz yakın zamanda. Bekliyoruz inşallah. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Equifast'e geldik ve buranın en bir mühendis bireyini yanımıza çektik hemencik. Samet, merhaba Samet. Merhabalar, memnun oldum. Samet ben. Ben de çok memnun oluyorum. Onur ben de, biliyorsunuz. Biliyorsunuzdur değil mi artık? Evet, biliyoruz. Tabii, çok seyrediyorlar arkadaşlar bizi. Evet, geldik buraya, aracımızı güçlendireceğiz. Nasıl yapıyorsunuz siz bu işlemi? Bu bir yazılım uygulaması. Sökülüp takılan herhangi bir parça olmuyor aracınıza. Yani aracın kendi içinde gizli olan aslında gücünü ortaya çıkartmış oluyoruz. Ve biz Equifast olarak 10 seneden fazladır zaten sektörün içindeyiz. Tamamen limitler dahilinde uygulama yaptığımız için aracınıza hiçbir zarar vermeden, hiçbir parçanın ömrünü kısaltmadan bu uygulamayı yapabiliyoruz. Ve en önemlisi, dışarıdan bir şey takmıyorsunuz. Mesela bir Takmıyoruz, hava filtresi. Takmamız gerekir mi hava filtresi mesela? Bu bir zorunluluk değil ama kullanıcı bunu talep ederse evet, bu bir elektrik süpürgesi gibi düşünebilirsiniz. Emişi ne kadar rahatlatırsanız makine o kadar rahat çalışacaktır. Evet, bu bir takılabilir ama zorunluluk değil. İsteğe bağlı olarak takıp kullanabilirsiniz. Bu da güzel. Kulağımızın bir köşesinde bulunsun. Peki tüketim, yakıt tüketimi çok önemli sonuçta günümüzde. Yakıt fiyatları aldı başını gidiyor. Bunu arttırır mı? Şöyle söyleyeyim, çoğu kullanıcının aklında aslında bu bir soru olarak bulunuyor. Şöyle ki, beygir gücünü yükselttiğiniz zaman eğer doğru kullanırsanız ulaşmak istediğiniz sürete daha az gaza basarak ulaşıyorsunuz. Bu noktada da motorun verimliliğine göre %5 ila 15 arasında değişken olarak bir ekonomi sağlayabiliyorsunuz. İşte benim de sürekli söylediğim şeydir bu arkadaşlara. Yani eğer belli bir performans beklentiniz varsa, ne bileyim işte sıfırdan %10 saniyede çıkacaksınız eğer, kendi aracınızda çok demeniz gerekiyor. Güçlendikten sonra azıcık bassanız da 10 saniyede çıkabiliyorsunuz. Aynen Dolayısıyla öyle. otomatik olarak daha az tüketecek. Evet, peki hazır bulmuşken mühendisi, soruları yan yana koyalım. Yardımcı olmaya çalışayım. Evet, hadi bakalım. Peki Samet, bu işlemi fabrikalar niye yapmıyorlar? Aslında şöyle ki, fabrikaların bulunduğu ülkelerde ve hani özellikle Amerika'da bu işlem satış sonrası hizmet olarak sunulabiliyor kullanıcılara. Ülkemizde böyle bir destek şu an için bulunmamakta. Dolayısıyla burada biz devreye giriyor oluyoruz. Aslında
Aslında bu parçalar, işte motorun parçalarının dayanım güçleri de var tabii ki, yani buraya da değinmek gerekiyor. Ama satış politikası olarak örnek veriyorum, VAK grubunun 1.6 TDI motorunun 90 beygirlikleri, 105 beygirlikleri, 120 beygirlikleri var. Motor yapısı olarak birbiri aynı olmasına karşın farklı beygir seçeneklerini de sunuyorlar. Bu tamamen hangi arabada, işte Golf'te mi, Passat'ta mı, Jetta'da mı, hangi arabada kullandıklarına göre beygir güçlerini değiştirerek piyasaya sunuyorlar. Bu noktada bu tamamen yazılımsal bir fark olduğu için biz devreye giriyor oluyoruz. Ha, çok güzel. Çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Peki 1.2 TSI motor. 90 beygir. Kaça çıkar? Sağlıklı bir şekilde. Bir saniye. Heyecanlı bir işmiş bu arada. Değil mi? Kamera arkası. Farklı şey. Her ne kadar şey olsam da şu an kalbim atıyor yani. Hani o yüzden terledim de hatta. Abi çok Ya atmayınca olmuyor. Benden de blogger olur da başka bir şey olur. Ben evimde mutluyum. Sabah işime gideyim, akşam evime gideyim. Peki şu anda piyasada en verimli, bu işe en uygun motorlar ne dersin? Bunu hani belirli bir ölçüde kısıtlayamam. Yani piyasadaki araçların %90'ına yapılabiliyor bu çünkü, ama piyasada en çok yaygın olan motorları hani düşünürsek bugün VAK grubunun, hani Volkswagen, Seat, Skoda, Aydu grubunda özellikle 1.6 dizel motorları çok yaygın olarak kullanılıyor. Bunlar da bugün baktığımız zaman hani hem teknoloji olarak hem yazılımsal olarak hani çok destekliyor bunu ve gayet güvenli motorlar. Ya da işte Fiat grubunun olsun, Alfa Fiat grubunun 1.3, 1.6 multijet motorları. Bugün ticari taksilerde bile çokça görüyoruz zaten. Yani çok yaygın, verimli ve sorunsuz motorlar. Bunların hepsi yazılıma elverişli ve bugün tabii diğer motorları da eleyemeyiz bugün. Yani işte 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 dizel, işte atmosferiklere dahi Kore Japon grubunu ayrı tutarak atmosferiklere dahi %10 seviyesinde bir kazanç getirebiliyor baktığınız zaman, ki o noktada aracınızı daha keyifli kullanmaya başlıyorsunuz. Öyle Bu da benim bir sorum olacaktı bu arada. Atmosferik motorları yapıyor musunuz diye böyle hazırladım böyle. Biraz önce hazırlıyordum böyle kafamdan. Zor soru olarak patlatayım diyordum ama maalesef cevabı geldi bile yani. Çok da zor bir soru değilmiş. Evet, o zaman bu aracımıza geçelim. 1.2 litre hacimli TSI motorumuz var. 90 beygir güç üretiyor. Hatta biraz önce ölçtük. 90'ın birazcık üzerinde çıktı. Ne kadar daha çıkar? Bizim bu araç için kullanıcılara vaat ettiğimiz değer 30 beygir seviyesinde bir güç artışı oluyor. Hani 30 beygirde bugün baktığınız zaman %33'lük bir artışa denk geliyor sizin aracınız için. Hani gayet verimli, gayet kullanış açısından zevkli. Hani biraz sonra kullandığınız zaman zaten hani ölçümleri de yaptırdığınız zaman göreceksiniz, ama burada önemli olan kullanıcının bunu hissetmesi açıkçası. Çünkü kağıt üstünde aldığınız değerler herhangi bir ortam şartına göre farklı ya da yanıltıcı olabilir. Bununla birlikte siz kullanıcı olarak bu performans artışından memnunsanız zaten bunu yaptırmanız önemli olan. Aynen öyle. Peki performans artışını böyle daha çok hissedebilmek için bir yol yapmamız gerekiyor mu? Şöyle söyleyeyim, beynin istediği değerlerle aracın yoldan ölçtüğü değerlerin bir optimum seviyeye gelmesi gerekiyor. Bunun için de biz kullanıcılarımıza ortalama 150-200 km arasında bir mesafede tam optimum düzeyine performansın oturacağını söylüyoruz. Ancak tabii ki ilk çıktığınız anda, gaza dokunduğunuz anda buradan çıkar çıkmaz bunu hissediyor oluyorsunuz. Evet, böyle azar azar başlıyor. Tabii ki aynen Hissetmeye. öyle. O zaman detaylara girelim. Ne yapacağız mesela şu anda? İlk etapta ne yapılıyor araca? İlk araç bizim iş yerimize ya da işte Türkiye'nin 37 noktasındaki herhangi bir yerine geldiği zaman işte içeri alınıyor ya da lokasyonda nasılsa ve okuma işlemi gerçekleştiriliyor. Öncelikle aracın üstündeki yazılım okunuyor. Ondan sonra burada asıl proses kısmı okunduktan sonra uygulanıyor. Bu haritanın içindeki çeşitli kısımlar ya da işte yazılımın içindeki çeşitli bölgeler optimize ediliyor aslına bakarsanız. Bu değişiklik yapılır. Ondan sonra tekrar aracınıza geri yükleniyor oluyor bu noktada. Ve performans artışında bu yükleme yapıldıktan sonra hissetmeye başlıyorsunuz. Çok güzel. Geri dönüşüm olabiliyor mu peki? İstediğiniz zaman geri dönüşüm mümkün. Biz her zaman EcoFest olarak daha sonraki zamanlarda kullanıcılarımıza destek olarak bu işlemi tamamen ücretsiz olarak sunuyoruz zaten. Herhangi bir zamanda servise giderken olabilir, satarken olabilir, aracını orijinale çevirmek istediği zaman ücretsiz olarak gelip noktalarımızda bu hizmetten faydalanabiliyorlar. Harika. O zaman bence vakit kaybetmeden bu işlemlere başlayalım. Değil mi? Hadi. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Evet abi, şimdi buradan ne yapıyoruz? Bize bir açıklayıver. Nedir? Yazılım yapıyoruz. Yazılım araçta gizli bırakılmış, ülkeler arasındaki vergilendirmeden, ülkeler arasındaki motor hacimine ödenen vergilerden kaynaklı olarak araçtaki kısık bırakılmış güçtür aslında. Biz bunu aktif ediyoruz. Aracınızı diagnostik soketinden alıyor. Aracınız 90 beygir, 90'dan 120 beygire çıkmakta. Tork olarak 180 Newton'dan 230 Newton'a çıkmakta. Gayet keyifli bir araç haline gelecek. Uygulamadan sonra beraber tecrübe çıkarız. O fark kendiniz görürsünüz zaten. Süper, gayet güzel. Şimdi peki burada her şey böyle oluyor mu? Bu kadar mıdır yani bu olay böyle? Yani yeni nesil araçlarda OBD diagnostik soketi üzerinden birçok araç oluyor. Süper. Bunda şimdi hiç kaput açılmayacak mı? Hiç açılmayacak. İnanılmaz bir şey vallahi. Evet. Motoru güçlendiriyoruz ama kaputu açmıyoruz. Çok güzel.
Evet Samet, aracımızın işi bitti. Evet. Güçlendi. Birazdan bakacağız bakalım ne kadar güçlendi. Yalnız ondan önce son bir sorum olacak sana. Tabii ki. Bu araçta DSG var. Bu DSG'nin böyle bir olumsuz yanı olur mu bu güçlendirme sonrasında? Ne olur? Ne? Şöyle söyleyeyim, aslında VAK grubu için DSG kapalı bir kutu. Yani bugün DSG'nin ne kadar ömürlü olabileceği çok değişken olabiliyor herhangi bir yazılımsal sebebe bağlı olmadan. Yazılımımız bunu kısaltmaz çünkü DSG'nin Newton açısından yani tork dayanımları gayet de yüksek. Sadece 250 ile sınırlandırılmıyor. Bugün 1.6 dizellerin fabrika verisi 250'dir ancak tabii ki de parçaların çalışma aralıkları her zaman için daha kısık üretilir. Yani daha kısık sunulur aslında kullanıcılara. O noktada Toleransı bulunuyor sonuçta. toleransı tabii ki bulunuyor. 350 Nm'lere kadar gayet rahat bir şekilde kaldırabileceğini zaten biz belirtiyoruz kullanıcılara. Bizim de yaptığımız zaman 1.6 dizel grubunda DSG araçlar zaten 310 Nm'de bırakıyoruz ki bunu bu limitler dahilinde. Sizin aracınızın torku da daha düşük olduğu için 1.6 dizellere göre tabii ki hiçbir sorun yaşamadan kullanabilirsiniz. Bunlar çok güzel haberler. Böyle içimize serin sular serpti. Çok teşekkür ediyoruz. Ecufest'e çok teşekkür ediyoruz. Ve ben artık yani buradan çıkıp gücünü bir görmek istiyorum aracın. Müsaade edersen. Tabii ki tecrübe Ben çıkabilirsiniz. kaçıyorum. Kaçıyorum. Hemen kaçıyorum. Hoş geldin abi. Hoş bulduk tekrardan. Nasılsın ha? İyiyim abi, hoş Aynı geldin. görünen aracımızla geldik. Evet, bakalım şimdi ölçelim. Evet, Ne çıkacak? bakalım Bir gelişmemiz ne kadar olmuş ya. bakalım. Çok merak ediyorum yani. Başlayalım abi o Hadi. zaman. Tepkimede fark var sanki. Dın dın. Heyecanla bekliyoruz. Beklediğimiz an geldi. Fanlarımız da açık, soğutuyor. Hava sıcak malum. Hava sıcak değil mi? Arabayı soğutmak lazım. Durduğumuz yerde hız rekorları kırıyoruz. Bir önceki testte top speed 220'de kalmıştı. Öyle Şu mi? anda 220'ye Aa. çevirdi. Ona dikkat ettim. 220'de sabitlendi kaldı. Yani fazla ilerleseydim testi bozacaktı. Şu an 240'a ulaştık. İlk gelişmemizi de böylece görmüş olduk. Evet, şu an top speed'imizi ölçtük. Evet, bakalım Hadi bakalım hadi. öteki testimizde arasında fark neler? Evet, heyecanlı an. Dıdıdıdıdıt. Şöyle hemen bir değerlendirelim. Bak benim elimde eski verilerimiz var. Sende de yeniler var. Şu an 145 Enem tork vermiş bende. Torkta 128'di. 128 olan 145'te. Aynen. 190 olan 208'de. Evet, Yani orada torkumuzda bir yükselme var. bayağı iyi. Değil mi farkları? Farkları ve dalgalanmaları hissediyoruz zaten. Bence gayet başarılı bir test oldu. Bunları hemencecik Türkçe'ye çeviriyorum size arkadaşlar. Hesap makinesinden Aynen. Kaç diyoruz? 87. 87.5 çarpı 1.36. 119. 119 Vallahi dedikleri beygir. çıktı. Şu an yazılım daha yeni olduğu için Aynen. biraz da araba kilometre yaptığında Aynen. Öyle daha dediler da yani. hissedeceksiniz Daha da bunu. çıkacak dediler sonuçta. 92 falanken, Aynen 92 beygirken 92'den 119'a şu anda çıkardık. 20 garanti. Evet. Cepte şu anda. Aynen 20'yi garantilemiş olduk. Bakalım artık haftaya inşallah bir daha bekleriz. Bir testini daha Evet yapalım. yani bir bakalım yani. Bir Hakikaten testini ne daha olacak yapalım. sonuç O olarak. Tam araba kendine geldikten sonra. Evet o zaman abicim ben şu anda hem sana, Kaan'a hem de pilot garaja teşekkür ediyorum. Rica Ve ederim. ondan sonra koşa koşa kaçıyorum. Aracımız sonuçta bayağı bir güçlenmiş. Öyle diyor bu veriler. Daha da güçlenmesi sizin elinizde. Aynen. Biraz daha yol yapması lazım. Aynen biraz güçlendirmeye gidiyorum daha Evet. aracımı. Bak. Hadi ver bakayım bunları da. Çok teşekkür ediyorum Hayırlı ve kaçıyorum. olsun. Evet arkadaşlar, güçlendirme işlemlerimizi yaptık ve geldik dananın kuyruğunun kopacağı yere. Şu anda standart moddayız ve kalkıyoruz. Gayet güzel, gayet güzel. Özellikle 4. vitesten sonrası çok güzel çekiyor ya. Benim çok dikkatimi çekti bu ve şaşırttı. Gerçi çok da şaşırtmaması lazım sonuçta. İşte gücün yükselmesi asıl üst viteslerde dikkatinizi çekiyor. Karşılaştırmak gerekirse önceki seferimizde 26 dereceydi. Ama aynı yerde yapıyoruz. Düz alan, deniz kenarı. Çalıştırıyoruz. Gayet rahat. Rahat
sanki daha iyiymiş gibi. Ama tabii bize bunları çekimler söyleyecek, detaylarını. Ne kadar daha iyi, ne kadar daha kötü. 4. viteste 40 ve kökledim. Yani yarı kökledim. Uzanıyor 65 68. Oo, kesinlikle daha iyi ya. İnanamıyorum yani, önümüzdeki arabayı kesip geçmemiz gerekir diye düşünüyordum. Hiç yaklaşmadık bile. Yaklaşmadan 120'ye vurdum. Keşke 140 falan yapsaymışız önceki testlerde karşılaştırma için ki bununla karşılaştırabilelim. Ama yani nereden bilelim bu kadar hızlanacağını ya? Vallahi ben hiç tahmin etmemiştim. İnanılmaz alıyor götürüyor ya. Belli bir yerden sonra çok fark edecek. Özellikle üst devirlerdeki performansı inanılmaz. İnanılmaz iyileşmiş. Hakikaten sürmeniz lazım fark etmeniz için. Öyle diyeceğim size. Güzel haberleri Ahmet Güngör'e verelim. Evet arkadaşlar, biricik Skoda Rapid'imizi aldık. Önce şöyle bir test ettik. Sonra pilot garaja götürdük. Gücü neymiş, torku neymiş onu gördük. Daha sonra EQFast'a götürdük. Bunu bize güçlendirin dedik. Güçlendirdiler sağ olsunlar. Daha sonra tekrardan götürdük. Bakalım dedik bunun gücü neymiş, torku neymiş, ne olmuş? Veriler ortadaydı. Yani 25 beygir güç kazanmış. Biraz daha yol yapın, daha da çok güç kazanacak dediler. Ama biz dedik yok. Daha yol yapmadan biz hemen götürelim, test edelim. Aracımızı test ettik. Yazılımdan önce ve sonra sonuçlar da ortada. Artık kararı size bırakıyoruz. Yeni konseptimizi nasıl buldunuz? Eğer beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi ve paylaşmayı ihmal etmeyin. Ayrıca kanalımıza üye olup üye ol butonunun yanındaki zile de tıklarsanız en yeni videolarımıza ilk siz ulaşabilirsiniz. İyi seyirler.